Pay piyasası ne demek? Bu yeni düzenleme ne anlama geliyor? Borsa yatırımcısı nasıl etkiler? Pay piyasası şirketlerin, anonim şirketlerin hisse senetlerinin, yani anonim şirket ortaklık hisselerinin, kar zarar ortaklığı ve öz sermaye ortaklığı hisselerinin alınıp satıldığı piyasalar. Borsa İstanbul çatısı altında pay piyasası işlemleri gerçekleşiyor. Özellikle tabii son yıllarda dünyada ve Türkiye'de hisse senedi piyasalarına çok büyük bir ilgi var. Çünkü enflasyonun yükseldiği ortamlarda yatırımcıyı, tasarruflarını ve birikimlerini enflasyona karşı en iyi koruyabilecek olan adres olan pay piyasaları, hisse senetleri cezbediyor. Bizim ülkemizde de faizlerin düşük olduğu dönemlerde ve enflasyonun yükseldiği dönemlerde hisse senedi piyasaları cazip alternatifler arasına girdi ve pek çok yeni de küçük yatırımcı da dahil olmak üzere hisse senedi piyasalarında işlem yapmaya başladı. Bu düzenleme zaten Ağustos sonunda aslında basında da paylaşılmıştı ve yayınlanmıştı. 6 Ekim itibariyle de uygulamaya geçti. Bu son 2 yılda özellikle tabii hisse senedi piyasalarında özellikle tabii fiyatlar arttı. Yatırımcının talebiyle ve ilgisiyle ve şirketlerin artan karlılığıyla beraber hisse senedi fiyatlarında yukarıya doğru hareketler oldu. Endeks yükseldi. Şimdi bazı hisseler bölünmedi. Bu sebeple de hisse senedi fiyatları çok yüksek. Şimdi fiyat adımları eski düzenlemede daha kısıtlı ve daha küçüktü. Şu anda yeni düzenlemeyle aslında artan endeks ve artan hisse senedi fiyatlarına uygun bir şekilde fiyat adımları da ayarlandı. Bu yatırımcıyı aslında daha cazip belki hisselere momentum kazandırmak ve daha cazip getiriler sağlamak açısından da bir adım olabilir. Bu arada yine aynı düzenlemeyle alış ve satış kotasyonları da düzenlendi. Aslında bütün bu düzenlemeler değişen, artan rakamlara piyasadaki alış satış hareketlerini uyumlu hale getirilmesi olarak bu düzenlemeleri adlandırabiliriz. Ya da alım satımlarda daha fazla ödeme yapılacak diye bir yorum var. Bu doğru mu? Yani böyle mi? Tabii artan rakamlara göre kotasyon aralıkları açıldı. Kotasyon aralıkları açıldığı için doğal olarak ücretler, komisyon ücretleri ve kotasyon farkları da artmış oldu. Ama dediğim gibi yani günümüz koşullarına, günümüz rakamlarına uyumlu hale getirildi. Evet. Bu da aslında borsadaki işleyiş ve akış açısından son derece olumlu bir gelişmedir. Yani yatırımcıyı burada bazı hisselerde belki daha bile cezbedecek hareketler olabilir. Çünkü bir momentum kazandıracaktır alış satışlara. Bu açıdan yeni uygulama dediğim gibi rakamların piyasa koşullarına uyumlu hale gelmesidir. Bu da akışı daha rahat ve yatırımcı açısından da belki daha cazip ve momentum kazandırması nedeniyle daha cazip hale getirebilir. Kısacık bir sorun var. Artık çok yaygın dediğiniz gibi. Gençler özellikle borsaya çok yatırım yapıyorlar. Genel bir soru ama yani son yükselişine şöyle deniyor. Çok kazandırdı son bir yılda %110 oranı gibi bir oran telaffuz ediliyor. Ama bundan sonra biraz durağan olabilir. Aman dikkat diye yorumlar görüyorum. Yani borsa yatırımcısına bir tavsiyeniz var mı önümüzdeki kısa vade için hiç olmazsa son olarak? Hiçbir zaman yatırımlarınızı ya da tasarruflarınızın, birikimlerinizin tamamını tek bir piyasaya yönlendirmemeniz gerekiyor. Yani hisse senedi yatırımları elbette çok cazip. Türkiye'de şirketler çok karlı ve çok iyi şirketlerimiz var gerçekten. Önümüzdeki dönemde de dünyadaki trende de bağlı olarak işte enflasyondaki artışlara karşı en iyi yatırımcı elbette hisse senetleri koruyacaktır. Fakat sonuç itibariyle piyasalar artan azalır. Yani piyasalarda sürekli aşağı yukarı hareketler olur. Bu da piyasaların gereğidir, doğasıdır. Yatırımlarınızı eğer portföyler dahilinde yani farklı finansal piyasalar arasında dağıtırsak o zaman işte bu artış ve azalışlardaki kârı da tabii dengeleyeceğiz ama zararımızı da azaltma imkanına sahip olacağız. Özellikle tabii seçim dönemleri, jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde hisse senetlerin riskli varlıklar olmaları nedeniyle hisse senetlerindeki ivme de yani hareket de artar. O yüzden belki bu dönemde jeopolitik risklere bağlı olarak, işte Türkiye'de yakın tarihteki seçime bağlı olarak hisse senedi ağırlıklarının yeniden gözden geçirilmesi
ve buna göre pozisyon tutulmasında fayda var. Ama tabii çok iyi kağıtlar var, çok iyi şirketler var. Bunlarda da uzun vadeli yatırım imkanlarını kesinlikle göz ardı etmemek. Evet, yani tüm yumurtaları aynı sepete koymayın diyorsunuz özetle. Çok teşekkürler. Doğru söylüyorsunuz.